Sevgili Melike Mavi Çatkın, 2025 yılında Marmara Üniversitesi Resim Bölümünde lisans eğitimini tamamladın. Marmara Üniversitesi'ndeki eğitimin disiplinler arası yaklaşımına nasıl katkı sağladı? Resim bölümü mezunusun ama heykel enstelasyon çalışmaların da var. Marmara Üniversitesi'nde aldığım eğitim sadece resim üzerine düşünmemi sağlamadı. Malzeme ve düşünme sistemine de teşvik etti. Resim bölümünden mezunum ama hani mekanla ilişki kurmayı, ondan sonra malzemeyle ilişki kurmayı, sesle ilişki kurmayı burada aslında öğrendim. Hocan kimdi? Atölye hocan kimdi? Deva Bilkara'nın öğrencisiyim ama birçok hocadan da ders aldım. Hangi atölyelere devam ettin kendini de geliştirmek için? Malzeme atölyesinde ders aldım 3 yıl boyunca. Ondan sonra başka herhangi bir ders almadım. Duvar sanatı eğitimi aldım Deva Hoca'dan. Elif Hoca'dan atölye dersi aldım. Onun haricinde bir ders almadım. Malzeme eğitimi neyi kapsıyor o? Malzeme eğitimi aslında şöyle, malzemeyle düşünmeyi sağlıyor. Yani sizin zaten belli bir üretim pratiğiniz vardır illaki. Öğrenci bu dert edindiği konuyu farklı malzemelerle, doğru malzeme neyse aslında o ders kapsamında o malzemeyle haşır neşir oluyor aslında. Ders içeriği bu şekilde. Peki sanatla ilişkin çocukluktan mı başladı yoksa zamanla mı şekillendi? İlk ne zaman karar verdin sanat eğitimi almaya? Aslında şöyle sanat eğitimi ben aslında müzikle çok haşır neşirdim. Resim hiç piyasada bile yoktu. Sonrasında liseden mezun olmaya yakın hani resim okuyacağıma karar vermiştim. Çok kısa bir süre hazırlandım ve Marmara Resim'deydim. Peki sizin neslinizin birçoğu beton kentlerde büyümek zorunda kaldı ne yazık ki. Beton kentlerde büyümüş olmanın kişisel hafızanı ve sanat pratiğini nasıl şekillendirdiğini düşünüyorsun? Beton aslında sadece bir yapı olarak düşünmüyorum. Yani orada bir tutunma var, orada bir sıkı bir durum var. Brüt olarak bir katı ve kütle var önümüzde. Ve bence şehirde de kentte de bir ritim oluşturuyor bu. Hani bu benim sanat pratiğimde sadece bir arka planda kullandığım olmaktan çok hani biraz daha onun duygusal tarafıyla ilişki kurmaya çalışıyorum. Çünkü yakın hissediyorum aslında insanlarla beton ilişkisini. O yüzden sürekli kullanmaya çalışıyorum. Beton hem fiziksel hem de metaforik bir unsur olarak çalışmalarında merkezi bir rol oynuyor. Bu malzemeye duygusal ve kavramsal bir anlam yükleme süreci nasıl gelişti? Aslında burada büyümüş olmamdan kaynaklı çünkü hani İstanbul'da sürekli apartman dairesinde olan bir insanın çok da gördüğü bir şey yok aslında farklı olarak. Hani yakınlık kurmamın sebebi o çünkü hep bu alanların içerisindeyiz. Yani kafeye gittiğinizde de betonun içerisindesiniz. Okula gittiğinizde de betonun içindesiniz. Evde de betonun içindesiniz. O yüzden hani aslında mekanlar değişiyor ama malzeme yine aynı. O yüzden böyle bir yakınlık kuruyorum. Peki seni bu beton rahatsız mı ediyor? Yoksa nasıl bir ilişkin var betonla? Şöyle biraz böyle insanla ilişki kurmaya çalışıyorum betonla çalışırken. Çünkü orada da bir çatlaklar var. Orada da bir tutunma çabası var en azından. Orada da hani insan ilişkilerinde oluşan o enkazlar da aslında bence betonla ilişkili. Bu şekilde bir çok derin aslında ama çok böyle ifade edebileceğim kadar spesifik bir şeyle anlatamayabilirim. Sen ancak bunu resimle ifade Evet. edebiliyorsun. Çalışmalarında görünürlük ve mahremiyet gerilimini çok sık görüyoruz. Bu kavramlar senin için ne anlatıyor? İşlerimde bu aslında bu ikili durumun gerilimini göstermeye çalışıyorum. Figürlerin hem bakışı hem de mekanla kurduğu ilişki, figürlerin bakışı ya da mekanla ilişki kurduğu bu mesafe aslında bu gerilimin bir parçası. Aile ilişkilerinden gelen sıcaklık ve şehir yapılarının soğukluğu arasındaki zıtlık, çalışma pratiğinde nasıl bir diyalektik oluşturuyor? Özellikle anneni çok sık görüyoruz resimlerinde. Özellikle anne figürü benim için daha koruyucu ve daha sıcak bir taraftan işlerimde de yansıtıyorum. Ama mesela orada mekan ve kent üzerinde, beton üzerinde de daha mesafe ve daha uzak yapılar var. Daha güvensiz alanlar var. O yüzden bu ikisini diyalektik bir biçimde aslında bir denge yaratmaya çalışıyorum. Anneyi burada biyografik, özellikle anne imgesi olarak kullanmıyorum da
Daha çok nasıl diyeyim, duygusal bir taşıyıcılık imgesi olarak kullanıyorum. Annen resimlerinde kendini görünce ne hissediyor? Annem aslında kendini göstermek istemediği için sürekli kadraj dışında kalıyor. O yüzden bir iletişimle de aslında bunu resme, okuma yaparsak biraz daha... Genelde çünkü yüzünün yarısı Evet. yok değil mi? O yüzden biraz daha anonimleştirmeye çalışıyorum aslında. Yani doğrudan bir insanın portresi, kütlesi olarak değil, daha böyle nasıl Bir diyeyim? model gibi aslında değil Evet, mi? daha böyle temsil aslında. İşlerinizde bir sonuca ulaşmaktan çok bir halin sürmesi ve askıda kalması dikkat çekiyor. Bu tutum anlatıyı bilinçli olarak açık bırakma istediğinden mi doğuyor? Edebiyattaki durum hikayesi yaklaşımıyla bu noktada bir yakınlık hissediyor musun? Edebiyatla aram iyidir aslında ama özellikle bu Çehov tarzı denilen durum hikayeleri kitaplarını özellikle çok seviyorum. İşlerimde de onları kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bu tarz edebiyatta en azından bu türde bir olay örgüsü yoktur. Yani kişiler belli değildir. Ortalama insanların ortalama anlarından belli kesitlerdir aslında. Ya ben bunu zaten keyif aldığım için okumaktan, hani görsel olarak da insanlara bu tarz bir şey sunmak istiyorum. Benim resimlerimde de bir olay yok ya da diğer çalışmalarımda da en azından bir olay örgüsü yok ya da belli bir kişiden bahsetmiyorum. Belli bir tanımlama yapmıyorum. Belli bir anda belli bir durumu anlatıyorum. O durumun içerisindeki içsel çatışmaları, duygusal yoğunluğu anlatmaya çalışıyorum aslında. Çok böyle kurguya, çok böyle lüks şeylere ihtiyaç duymadan olabildiğince basit bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Tuval resimleri, enstelasyon ve ses çalışmalarını bir araya getiren bu çoklu pratikte hangi aşamada hangi malzemeyi kullanacağına nasıl karar veriyorsun? Özellikle bir malzeme seçimim yok. Mesele o anki çalışmam neyi gerektiriyorsa o kendiliğinden gelişiyor zaten. Hani zorlamadan, dayatmadan bu konu hani resimle ifade edilebilirse onunla ifade edebiliyorum ya da bir ses sanatıyla ifade ediliyorsa bunun ekipmanını, bunun teknik donanımını edinmeye çalışıyorum. Bir şekilde onu çıkarmaya çalışıyorum. Bakın işinde metroda seyahat eden figürlerin izleyiciye doğrudan bakışı güçlü bir gerilim yaratıyor. Bu karşılaşma anını kurarken neyi hedefledin? Bu çalışmanın çıkış noktası ne oldu? Bu çalışman beni ayrıca çok etkiledi. Bakın benim için de uzun zamandır aslında planladığım bir çalışmaydı. Ben sürekli okula gidip gelirken hani Marmaray kullanıyorum ve Marmaray'da hep şunu fark ettim ve normal olmayan, hani en azından normal standartlarına uymayan hep böyle bir dikkat çekiyor ya da işte böyle biri telefonda yabancı konuşunca, yabancı dilde konuşunca herkes bir bakıyor. Hani nereli bu, neden böyle giyinmiş. İşte bir süre sonra hani böyle kimseyle göz teması kurmamaya başladım. Ve o psikolojik gerilimi herkesin bir anda üstüme bana bakıyormuş gibi hissettim ve düşündüm ya aslında öyle bir an yok ama ben öyle hissediyorum. O yüzden bunu böyle bakın işinde daha çok ifade edebildim. Uzun zamandır planlanan bir iş bu arada. Sürekli skeçler aldım ve hani uzun sürenin sonunda oluşan bir işti o. Orada karşıda gördüğümüz aynada yansıyanlar da bu tarafta oturanlar aslında. Hepsi izleyiciye bakıyor. Kendimi çizmemiştim orada. Orada izleyiciyi kendi yerime koyuyorum. Aslında o resme bakan kişiye bakıyorlar aslında resimdekiler. Normalde de hani resimde tam tersidir ya, izleyiciler resme bakar ama resimdekiler izleyiciye bakıyordu. Böyle bir illüzyon yapmak hoşuma gitti. O da öyle gelişen bir çalışmaydı. Tebrik ederiz. Çok güzel bir çalışma. Teşekkür ederim. Hesaplaşma eserinde gündelik anın derinliğini araştırıyorsun. Sence sıradan anları sanatlaştıran şey nedir? Burada hesaplaşmanız kendinizle mi, annenizle mi? Gündelik anlar çoğu zaman fark edilmeden geçiyor. Hesaplaşma çalışmasında orada hesaplaşmaya çalıştığım kişi annem ya da bir başkası değil. Aslında orada kendimle, hani oradaki zamanla aslında bir hesaplaşma vardı. Yani çok böyle kişiye indirgenemeyecek bir iç çatışma var aslında orada. Don Ricci'yi beklerken çalışmanda bekleyiş hali, zaman ve varoluş temalarıyla nasıl ilişkilendi? Bu işte bekleyiş aslında bir sonuç değil. Yani birini bekliyorum geldi değil aslında. O süreç benim için çok önemli. Beklemek
Bilmiyorum, hani çok böyle basit alınabilecek bir şey değil. Hani benim için kıymetli olan bir şey. Yani bir zayıflık göstergesi de değil. Olumsuz anlamda da düşünmüyorum. Don Ricci'yi beklerken aslında beklenen Don Ricci de değil. Çünkü orada bir bekleme hali var. O olayın içinde olma hali gibi. Orada mesele beklenen kişi ya da beklenen zaman, süreç değil. Orada bulunma hali aslında, o sadece safe bir şekilde bekliyorum gibi. Yine orada da bir duygu. Evet, Evet. duygu derinliği var diyebiliriz. Ambivalansta hem duygusal bir anı hem de mesafeyi aynı anda yaratıyorsun. Hatıra ve soğukluk arasında bu ilişki sizin için ne anlama geliyor? Bu çalışmada anne figürü biraz daha yakın ve sıcak bir şekilde metafor edildiği için onu tam tersi bir zıttıyla dengelemek istedim. Orada da resimsel olarak tonlarla bu sefer bir arayış içerisine girdim ve hani böyle bilinmeyen bir mekan, tekinsiz bir mekan gibi görünüyor. Aslında çok da çözümlenebilir bir an değil. Ölü Doğa ve natürmort eserleriniz nesnenin zaman içindeki dönüşümüyle ilgileniyor. Sizce bir nesnenin ölümsüzlüğü mümkün mü? Bu işler aslında nesnenin zaman içinde dönüşümüyle ilgileniyor. Yani burada bir ölümsüzlüğünden çok dönüştüğü süreç ilgimi çekiyor burada. Nesne zamanla biçim değiştirirken aslında burada ölümsüzlükten çok yüzeysel olarak bir dönüşüme uğruyor. Bunları aslında kaydediyorum, bunları yorumlamaya çalışıyorum. Biraz bize o malzemelerden bahsedebilir misin? Tabii. Yani bu kafes içine alma olayı nasıl gelişiyor? Aslında bu Ölü Doğa'da biberlerin daha canlı versiyonu, aslında yenilebilir formdaki halini birebir yüzeylerinin aslında kalıbını alıyorum, kafesliyorum onları. Buna wireframe deniliyor. Dijital platformlarda bir modelleme yaptığımız zaman böyle bir nesnenin yüzeyini taradığımızda oluşan o tel kafes görünümüne wireframe deniliyor. Burada aslında o yenilebilir formdayken yüzeylerinin kalıbını alıyorum, aynı forma getiriyorum. Sonra ben bunları okulun camlarında kuruttum. Geleneksel bir yöntem aslında biber kurutma tekniği. Bu sefer biber kurudukça dışarıdaki kafes durdu ve hani biber içerisinde büzülmeye başladı. Hem ilk hali var hem de son hali. Hani o bir süreci aslında göstermeye çalıştım. O yüzden o işlerim hoşuma gitti. Sonra Base'te sergilenen işimde de aynı mantıkla bu sefer bunu hani anıtsallaştırsak ya da bu işi biraz daha sağlam, güçlü bir pozisyona soksak nasıl olur gibi bir yerden ele aldım ve bu sefer Base'deki o natürmort işim ortaya çıkmıştı. Çok Böyle etkili bir çalışmaydı Evet. gerçekten. 2025 yılında aldığınız ödüller ve yer aldığınız karma sergiler sonrası üretiminde veya bakış açınızda bir değişim gözlemliyor musunuz? Tabii şöyle aslında birçok mecrada, birçok platformda bu tarz etkinlikler yapılıyor. Ya bunları deneyimliyor olmak, bunun içerisinde olmak insana bir özgüven de veriyor. Hem de neyin içinde olman gerektiği ya da neyin içinde olmaman gerektiğine karar veriyorsun. Bir yerde bir deneyim kazanıyorsun. Bu yüzden iyi ki diyorum, yani bazen de diyorum keşke katılmasaydım diyorum. O yüzden bu tarz şeylere teşvik olabildikçe bence çok da öğrenci için de, genç sanatçı için de çok daha iyi bir adım oluyor. Uzun vadede sanat pratiğinin nasıl evrilmesini hayal ediyorsun? Ne hayaller kuruyorsun geleceğin için? Geleceğe dair çalışma planlarım var tabii ki. Yurt dışında, yurt içinde özellikle resim üzerine. Daha büyük çapta enstalasyonlar üzerine. Tabii bunun birikimi de olması lazım, yani bilgi açısından. Bunun altını iyi doldurabilmek lazım. Ben biraz bu alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Özellikle kuramsal anlamda, daha tarihi anlamda neler yapıldı, neler yapılıyor, şu an genç sanatçılar yurt dışında neler yapıyor. Bunları biraz aslında araştırıyorum ve hani ileriye buna göre planlamayı düşünüyorum. Yüksek lisans yapmayı... Yüksek lisansa hazırlanıyorum şu anda. Umarım istediğim okul olur. Genç bir sanatçı olarak Türkiye'de güncel sanat ortamını nasıl değerlendiriyorsun? Genç ya da yeni mezun sanatçıların öncelikleri, ihtiyaçları neler? Bir kere öncelikli alana ihtiyacımız kesinlikle bir alan. Yani ben okulu bir yıl uzattım. Hani 4 yılda normalde. 5'e çıkardım çünkü çok rahat bir alanımız vardı. İstediğimiz gibi kullanıyorduk. Ve hani oradaki üretim hali de motive ediyor.
Bence bu tarz ortak üretim yerleri çok daha teşvik edici olabiliyor. Yani tek öncelik bence üretim alanı diyebilirim. Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan bir öğrencinin en büyük sorunu atölye, alan. Atölye, tabii. Ki hani üretebileceğin bir alanın Evet. olsun. Demek ki hani öncelikli olarak hepimizin bu alanda bir çalışma yapmamız lazım, bir çözüm üretmemiz lazım. Yani Sanat malzeme, camiasında belki bu konu gündeme getirilmeli. aslında malzeme şöyle, tabii ki malzeme ihtiyacı da var ama öncelik atölye. Çünkü atölye olmadan malzeme olsa da çok rahat çalışamıyorsun. Ya da işte şeye dönüşüyor bu durum. Daha küçük ebat. Daha evde, daha portatif. Hani Ama hayalini kurduğun iş o değil o, aslında. onu erteliyorsun bir O şekilde. sınırlandırılmış Evet. bir şey oluyor senin için. Hayalini kurduğun resmi yapamıyorsun. Evet, biraz öyle oluyor.